Eee, Umarım herkes iyidir. Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili olarak canlı yayın açtım. Gelişmeleri sizlerle paylaşmak, konuşmak istiyorum. Sizlerin de görüşlerinizi almak istiyorum. Güllü'nün kızı Tuğyan'la ilgili biliyorsunuz, kamuoyunda, çok fazla şüphe var ve tanıklar da Güllü'yü kızı Tuğyan'ın itmiş olabileceğini, altıncı kattaki evinden düşmesine kızının sebep olmuş olabileceğini söylüyorlar. Bu konuda da savcılığa verilen ifadeler var ve, sosyal medyada, televizyonlarda, gazetelerde de, Gül'ün ölümüyle ilgili iddiaların, haberlerin ardı arkası kesilmiyor dostlar. Bu arada sayın savcı da, başsavcı, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı da bu konuda tüm titizlikle yapması gerekeni yapıyor ve, dosyanın bir an önce aydınlığa kavuşması için, bilirkişi heyetiyle de, TÜBİTAK'a giderek toplantı yapacağı haberini dün duyurmuştuk, dostlar. Şimdi, bir başka çok önemli iddia, eee, geldi. Bu televizyonlarda da dillendirildi ve sosyal medyada da konuşuluyor. O iddiada, kızı Tuğya'nın yakınlarına ben, hapse girmektense, cezaevine girmektense anoreksiya olurum, ölüm orucuna yatarım, anoreksiya olurum, yine de o cezaevine girmem. Suçlamalar yarın bir gün benim üzerime yoğunlaşırsa, şeklinde bir ifade kullandığı söyleniyor. Bütün Çınarcık'ta bu iddia kulaktan kulağa konuşuluyor, şeklinde insanlar bunu dillendiriyorlar ve iddiaya göre Tuğyan, şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan ölüm orucunda şu anda ve 39 kiloya kadar düşmüş durumda. Hiçbir şey yemiyor, içmiyor. Anoreksiya olup, Nihal Candan'ın hatırlıyorsunuz, cezaevindeydi. Dolandırıcılık suçundan bir çeteye araba dolandırıcılığı yapan, insanlara araba satıyor, eee, gibi gösterip insanların parasını, alan bir çeteye üye olmak suçundan Nihal Can'dan kız kardeşiyle beraber yargılanırken, cezaevinde kendisini kitlemişti, yemeye içmeye kitlemişti, ve hiçbir şey yemiyordu, içmiyordu, anoreksiya olmuştu ve 30 kilonun altına zannedersem 27 kiloya düşmüştü ve, Sağlık Bakanlığı'nın, eee, adli tıpa kendisini yönlendirmesiyle, adli tıp raporuyla cezaevinden tahliye olmuştu. Tutukluluk hali ortadan kaldırılmıştı, Nihal Can'dan. Daha sonra o anoreksiya sarmalından kurtulamadı, hayatını kaybetti. Dışarıda özgür olsa da cezaevinden çıktıktan bir 6-7 ay sonra zannedersem, şimdi tam emin değilim süreden, hayatını kaybetti. O çoklu organ yetmezliğine dönüştü o konu ve, Nihal Can'dan da böyle bir olayı cezaevinden kurtulmak için kullanmıştı. Tıpkı onun gibi, eee, şarkıcı Güldür'ün kızının da cezaevine girmemek için bu sefer anoreksiya olup, 30 kilonun altına düşme çabasında olduğu iddia ediliyor dostlar. Eee, Bu konudaki iddialar, dün, önceki gün Esra Ezmeci'nin programında, dillendirildi ve dün de Show TV'de, eee, gündeme geldi bu iddia. Show TV'de konuşuldu arkadaşlar. Çınarcık'ta da herkesin bu konuda, bilgi sahibi olduğu, herkesin, Tuğya'nın kilo verip ölüm orucuna, yatıp kilo verip anoreksiya olma çabasında olduğu gazeteci Sevilay Yılmaz tarafından Show TV'de dillendirildi ve 39 kiloya kadar indiği söyleniyor, eee, Tuğya'nın. Peki, bu arada taksici Tuğba ismini duymuşsunuzdur. Çınarcık'ta tam merkezdeki taksinin, eee, yöneticisi, o taksi durağını, eee, gündüzleri yöneten, bayan. Kendisi daha önce Antalya'dayken de taksi şoförlüğü de yapmış. O esnaflığı çok iyi bilen
ve, 2 yıldır da Çınarcık'ta yaşayan, tam, rahmetli Güllü'nün evinin karşıdan gören, hatta düştüğü pencereyi karşıdan gören bir konumda taksi durağı Tuğba Hanım'ın. Tuğba Hanım, Güllü olayıyla ilgili çok şey biliyor. Güllü'nün, kızı tarafından Çınarcık'ta itilip kakıldığını, hakarete uğradığını, tehdit edildiğini, duyduğunu söylüyor ve, Güllü'yle ilgili bildiklerini de televizyona çıkıp anlattığı için tehditler aldığını söylüyor ve aldığı tehditleri de yine katıldığı bir televizyon programında şöyle anlatıyor. Bana, kim olduğunu bilmediğim şahıslar tarafından muhtemelen, eee gerçek olmayan hesaplar kullanılarak gelen tehditler var. Tehditlerden biri şöyle dedi: "6 ay sonra senin de helvanı yiyeceğiz." Ve diğer bir tehditten de söz etti. "Bir gün Tuğba Hanım da ayağa kayar, düşer, ölür." şeklinde bir başka tehdit daha aldığını, bunlar bana sosyal medyadan, fake hesaplar kullanılarak atılıyor ama arkalarında gerçek insanlar var. Arkalarında benim, bu konuda bundan rahatsızlık duyan insanlar var. Ben canlı yayına bağlanıp, Esra Ezmeci'nin programına, eee, Tuğyan'la ilgili bildiklerimi anlattıktan sonra, eee, bu tehditler geldi. Bu tehditleri aldım ama hiçbir şeyden korkmuyorum. Benim, taksi durağım, hizmet verdiğim taksi durağım orada meydanda. Sabah 8, akşam 8'e kadar oradayım. Buyursun gelsin, bana ne yapmak istiyorlarsa orada görüşelim kendileriyle diye de tehditten korkmadığını söylüyor taksici Tuğba Hanım. Eee Osman diye bir şahıs var arkadaşlar, 17 yaşında. Bunun da torbacı olduğu iddia ediliyor. Bu Osman'ın da, bu cinayet ise bu olay, bu konuda çok şey bildiği söyleniyor. 17 yaşında Osman'ın da Tuğyan'la sık görüştüğü ve Tuğyan'ın, eee, sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyle de, kervanla da, sık görüştüğü, hatta olay yerine ilk koşan kişilerden biri olduğu ve olay yerine ulaşır ulaşmaz ambulansı aramak yerine kervanı aradığı cep telefonuyla ve Güllü'nün düştüğünü haber verdiği söyleniyor ve, eee, Osman'ın da kervanın üvey olduğu iddia ediliyor. Ben bunları söyledikten sonra diyor Tuğba, televizyonda telefonla bağlanıp söyledikten sonra bu tehditler bana geldi diyor. Ve Güllü kızıyla, Tuğyan'la kervanın ilişkisine izin vermediği için bu olaylar oldu, başına bunlar geldi. Benim düşüncem bu diyor taksici Tuğba, ve bu olayın aydınlanması için Osman'ın da ifadesinin alınması gerektiğini söylüyor. Tuğyan'la ilgili ne söyledi mesela, programda, bu taksici Tuğba? Aşağı yukarı herkesin söylediğine benzer şeyler de söyledi. Ne onlar mesela? "Çınarcık halkı genel olarak Tuğyan'dan şüpheleniyor." dedi. Tuğyan agresif, öfkesini kontrol edemeyen, annesine de zaman zaman çok sert davranan ve şiddet eğilimli bir kız olarak biliniyor dedi. Ve Çınarcık'ta insanların bildikleri bir şey varsa ve konuşmuyorlarsa da Tuğyan'dan çekindikleri için konuşmuyorlar dedi. Tuğyan çevresine bu kadar da korku salmış Güldür'ün kızı, dostlar. Eee Senin nasıl haberin oldu diye sordular, eee, katıldığı televizyon programında taksici Tuğba'ya. Ben sabah durağa gittiğimde Güllü Hanım'ın pencereden düştüğünü söylediler duraktaki arkadaşlar. "Hiç düşünmeden kızı atmıştır." dedim. Hiç düşünmeden kızı atmıştır dedim. Evleri benim durağımın tam karşısı. Ben o pencerelerin hiçbir zaman açık olduğunu görmedim. Güllü Hanım 2 yıldır hiç camda görmedim. Güllü Hanım'ı 2 yılda hiç camda görmedim diyor. Bu taksici Tuğba 2 yıldır
Çınarcık'ta yaşıyor. Kendisinin yükseklik korkusu olan birisi olduğunu duymuştum diyor Güllü Hanım'ın. Eee, Salon pencerelerini de hiçbir zaman açmazlardı. Salonu da hiçbir zaman, camlarını açmazlardı. Hatta düşünmüştüm bu olaylar olmadan evvel, ya bunlar evde tütün kullanıyorlarsa bu salon pencereleri falan kapalı, nasıl evin içinde rahat ediyorlar, nasıl havalandırıyorlar evi diye de düşünmüştüm dedi. Salon pencerelerini açmadığını da, şuna dayandırıyor. Tam Güllü'nün salonunun baktığı, karşı apartmanda aynı katta karşıda benim arkadaşım yaşıyor, onun evi. Ondan duyduğum dedi, hiçbir zaman salon pencerelerini Güllü Hanım açmaz. Şimdiye kadar evde hiç kimse salon pencerelerini açmazdı. Arka odanın da, düştüğü odanın da pencerelerini şimdiye kadar hiç açık görmediğini ve Güllü'yü de hiçbir zaman hiçbir pencerede görmediğini söylüyor bu hanım. Güllü'nün çünkü yükseklik korkusu varmış. Hatta Güllü temizlikçisine o düştüğü camı 3 aydır sildirtmiyormuş arkadaşlar. O cam Güllü'nün kabusuymuş. Tekrar söylüyorum. Şarkıcı Güllü düştüğü o camı 3 aydır temizlikçisini Arzu Hanım'a hiç sildirtmiyormuş. Aman Arzu diyormuş. O camdan uzak dur. Yaklaştırmıyormuş bile o cama. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani kabusu olduğu, korktuğu pencere, korktuğu cam onun sonu oldu. Onun hayatına son verilen yer oldu. Bütün bunları düşününce de hakikaten insanın bu olaydan şüphe duymaması imkansız. Kadıncağız o kadar çok korkuyor ki o pencereden oraya yaklaşmıyor. Kimseyi de yaklaştırmak istemiyor. Kimseye de yaklaştırmak istemiyor. Eve gelen temizlikçisine bile o camı sildirtmiyor. Çünkü orasının, zemine yakın, alçak olduğunu biliyor ve oraya yaklaşırsa bel hizasında olduğu için, hatta bel hizasının altında olduğu için dengesini kaybedip aşağı düşebileceğinden korkuyor temizlikçisinin. Ve hep aklındaymış, söylermiş de, "Ya, buraya bir şey yaptıracağım, mutlaka burayı yükselteceğim, buraya paravan, bir önlem yaptıracağım," dermiş ama kısmet olmadı. Evde de o kadar tadilat yaptırmış ama orası kısmet olmadı. Yine bu Tuğba Hanım'ın söylediği, Tuğya annesine, Çınarcık'ta insanların söylediği, çok çarpıcı bir şey. Tuğya annesine şeytan diye hitap edermiş, şeytan dermiş annesine. Çok çarpıcı ancak, bunlar, eee Evet, evet. Bir de şu söyleniyor, yani Güllü düştükten sonra yaşıyordu ya, herkes bunu biliyor zaten. Güllü düştükten sonra bir süre yerde tabii her şeyi, kırılmış her tarafı ve iç kanama başlamış. Yaşıyor, nefes alıp veriyor ve, insanlar ona yaklaşıp, hani, ne söylediğini de duymaya çalışıyorlar yetişenler. O sırada kızı çığlık çığlığa Güllü'nün konuşmasını, yani, istemiyor şekilde, onu bir şey söylerse de bastıracak bir şekilde yanında, üzerinde annesinin çığlıklar atıp bağırıp çağırmış. Yani annesinin artık gözleri, iyice, hayattan gidene kadar, vefat edene kadar kızı başında bağırıp çağırmış. Diyor ki insanlar bir şeyler söyleyip de, kendisini ele vermesin diye, yani itildiğini söylerse orada filan diye kızı bunu yaptı, bunu söyledi diye iddiada bulunuyorlar arkadaşlar. Bunlar hep şimdiye kadar, televizyon programlarında yakın zamanda da konuşulan konular, eee, ve kızı 4 yaşında kızı Azra Carmen, Tuğya'nın kızı, Güllü'nün torunu, Güllü'nün her şeyiydi. Güllü evde yokken, kızı da evde yoktu. Kızı da bakıcıdaydı. Çünkü, tanıkların söylediğine göre Tuğyan kızına hiçbir zaman annelik yapamadı. Annesi kızıyla ilgilenemedi. Dolayısıyla, eee Güllü evden gittiği zaman kızı da bebeği de bakıcıya bırakılıyordu. Ne zaman Güllü eve gelirse herkesten, her şeyden çok sevdiği torununu
bakıcıdan yanına getirtiyordu, eve getiriyordu ve bizzat kendisi ilgileniyordu. Ona da çok güzel bir evde bebek odası, çocuk odası yaptırdığı söyleniyor. Güllü'nün her şeyiydi torunu. Ancak kızının, anne olmak dışında çocuğuyla bir ilgisi olmadığı, her şeyle bakıcının ilgilendiği, şimdi de, çocuğun, torunun evde olmadığı, yine bakıcıda olduğu söyleniyor arkadaşlar. Eee, bu arada Güllü'nün, "Hadi görüşürüz." diye bir, sözü olduğu söyleniyor ya, o odada, ses kaydı, kamerada. Güllü'nün, eee, itilmediğini savunanlar, kızı Tuğyan'ı savunanlar, eee, o "Hadi görüşürüz." diye bir söz var kamera kayıtlarında ses bandı olarak "Hadi görüşürüz." diye, Güllü'ye ait olduğu söylenen bir söz var. Güllü'nün canına kıydığını iddia ediyorlar buradan, bu sözden. Sevilay Yılmaz, gazeteci Sevilay Yılmaz söyledi. "Böyle bir iddia var." dedi. "Tabii ben buna katılmıyorum." dedi Sevilay Yılmaz. Kimilerine göre de o ses "Hadi görüşürüz." sözü Tuğyan'a ait. Kimilerine göre. Tabii bu TÜBİTAK'taki incelemede ortaya çıkacak arkadaşlar. Ben asla Güllü'nün canına kıydığını zaten düşünmüyorum. Ama Tuğyan'ı temize çıkarmak isteyen Tuğyan taraftarları böyle bir sözü söyleyerek Güldür'ün canına kıydığını da gündeme getirmeye çalışıyorlar. Ve Sevilay Yılmaz'ın da söylediği tıpkı Ferdi Aydın gibi ve tıpkı savcıya ifade veren diğer tanıklar gibi ben bunun bir kaza olduğuna inanmıyorum diyor. Başından beri bu konuyla ilgilenen gazeteci Sevilay Yılmaz. Evet. Yani bu arada Tuğya'nın Çınarcık'ta daha önce de kendinden yaşça büyük bir kadını tokatladığını söyledi taksici Tuğba. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Bu arada, Tuğya'nın, yasaklı madde kullandığı, her ne kadar kendisini kullanmıyorum diye bir rapor gösteriyorsa da kullandığı ve bu işten ceza aldığı, torbacılıktan, ve erkek kardeşinin de yasaklı madde kullandığı ve onun da torbacılıktan ceza aldığı, hapse girdiği iddia ediliyor. Ve, Tuğyan Çınarcık'ta kendinden yaşça büyük bir kadını tokatladığı iddiasının yanı sıra yine taksici Tuğba'nın söylediği çok çarpıcı bir başka ayrıntı daha var arkadaşlar. Bunları işitince ben şok oldum. Taksici Tuğba diyor ki bizim duraktan bir arkadaşın taksi durağına biniyor Tuğyan yanında bir erkekle birlikte ve taksi giderken beraber bindiği erkeği tokatlıyor Tuğyan. Düşünebiliyor musunuz ya? Arka koltukta kavga ediyorlar ve tokatlıyor erkeği. Taksici sağa çekiyor, inin aşağı diyor. İnin ben sizi götüremem diyor. Bu nedir ya diyor. İndiriyor onları arabadan. Yani Tuğyan'ın çok da normal, olmadığını, hatta hiç normal olmadığını bütün bu, ifadelerden, bütün bu söylemlerden çok iyi anlıyoruz arkadaşlar. Ve benim en çok burada dikkatimi çeken Tuğya'nın, zayıflama çabası, anoreksiya olma çabası, hapse girmemek için. Çünkü 30 kilonun altına düşerse adli tıp raporuyla bundan kurtulacağını, hapse girmekten kurtulacağını düşündüğü söyleniyor. Nihal Candan olayında olduğu gibi ve şu anda da 39 kiloya kadar indiği söyleniyor arkadaşlar. Bir de benim çok dikkatimi çeken, bana çok çarpıcı gelen rahmetli Güllü'nün o pencereye kimseyi yaklaştırmıyor oluşu. Kendisine temizliğe gelen, evine temizliğe gelen Arzu'ya yaklaşma o pencereye, sakın ha deyip son 3 aydır o pencereyi, düştüğü o pencereyi, o camı sildirmediği, kızının odasındaki o camı sildirmediği arkadaşlar ve o camı hiçbir zaman Güllü'nün açtırmadığı söyleniyor. O gece nasıl oldu da o pencere açıldı, o cam açıldı? İfadelerde bunlar yok. Bugüne kadar verilen ifadelerde, kızının verdiği ifadelerde, sultanın verdiği ifadelerde bunlar yok. O pencere nasıl açıldı? Kızı, bu arada sultanın da, her zaman Tuğya'nın yanında olduğu,
Tuğya'nın sultanı hiçbir yere yalnız bırakmadığı, yalnız gitmesine müsaade etmediği, sultanın her yerde, her zaman, eee, Tuğyan'la birlikte hareket ettiği de, Çınarcık'ta konuşulan konular arasında arkadaşlar. Bu bakıcı olayından rahatsız olduğu için de bakıcının, kızının, birlikte olduğu kervanla, ilişkisi olduğu iddialarından dolayı torununun bakıcısının, eee, Tuğya'nın birlikte olduğu, evli ve başka ilişkileri de olan kervanla ilişkisi olduğu iddialarından çok rahatsızlık duyan, Güllü'nün ölmeden önce torununa yeni bir bakıcı arayışı içinde olduğu da, eee, konuşuluyor dostlar. Ancak buna ömrü vefa etmedi. Evet, bu arada Ferdi Aydın'ın da demin konuştuğumuz konuyu destekleyen bir sözü var. Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'ın da. Ferdi Aydın, bu Osman denilen şahıs 17 yaşındaki torbacılık yapan ve Tuğyan'a çok yakın olan Osman denilen şahıs, hani kervana Güllü düştü diye haber veren, olay yerine ilk gidenlerden olup da kervanı telefonla arayıp Güllü düştü, öldü diye haber veren Osman isimli şahıs, Ferdi Aydın'ın sözü, Osman bir aydır Güllü'nün evine gitmediği halde Güllü'nün düştüğü an neden olay yerindeydi? Ben Güllü'nün ölümünün organize olduğuna inanıyorum. Ferdi Aydın'ın daha önce Esra Ezmeci'nin, programına katılıp söylediği bir, söz arkadaşlar. Ferdi Aydın, "Güllü'nün ölümünün organize olduğuna inanıyorum." diyor. O kadar çok, yasaklı madde, işiyle uğraşan, yasaklı madde kullanan ve ticaretiyle uğraşan insan bulaşmış durumda ki, bu iddialara, yasaklı madde kullananların oluşturduğu sanki bir, kötülük çetesi Güllü'nün etrafında bu işi organize etmiş intiba uyanıyor bazı insanlarda ve Ferdi Aydın da, sevgili Ferdi Aydın da Güllü'nün patronu ve Güllü'ye "Sen benim evladımsın Ferdi." Güllü'nün "Sen benim evladımsın Ferdi. Eğer ben ölürsem bunu kızım yapmıştır." diye, söyleyen Güllü'nün patronu Ferdi Aydın da bunun bir kötülük çetesi tarafından, bu ölümün gerçekleştirilme ihtimalinin çok büyük olduğuna inanıyor. Ayrıca bir başka, çarpıcı konu daha var. Meliha Hanım diye sivil toplum kuruluşu üyesi bir Meliha Hanım var. Bu konuda yayınlar yapıyor kendisi sosyal medyada Güllü'nün ölümüyle ilgili. Diyor ki, "Biz Güllü'nün mezarına gittik ve Güllü için adalet istiyoruz diye bir levhayı mezara koyduk." diyor. Ancak oğlu Tuğberk geldi ve o, levhayı oradan kaldırdı, attı diyor. Ya, bu da enteresan. Sen annen için adalet istemiyor musun? Adalet aramıyor musun Tuğberk? Niye bundan rahatsız oldun? Neden bu tabelayı oradan kaldırdın, attın? Ve Meliha Hanım'ın söylediklerine şöyle bir bakalım. Tuğyan Güllü'nün doğum günü olduğu gün Güllü'nün mekânına gidip Güllü'yü annesini, yani, dövmüş. Bunu annesinden para istediği ve alamadığı için yapmış. Ferdi Aydın da buna benzer şeyler söylemişti. Güldü'nün öldüğünün sabahı eve lahmacun getiren çocuk, "Evde cenaze havası yoktu. Herkes gülüyordu." demiş. Bir yaşıma daha girdim ya. Bir yaşıma daha girdim ya. Ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Ya, anneniz ölmüş ya. "Evde cenaze yoktu." diyor. Cenaze havası yoktu. Herkes gülüyordu. Herkes gülüyordu demiş. Eve yemek servisi, lahmacun servisi getiren çocuk. Daha önce alışveriş merkezinde Tuğyan annesine saldırmış, annesi bayılmış ve polis gelmiş. Düşünebiliyor musunuz? Ne çekmişim be Güllü be, ne çekmişim be Güllü be. Dostlar, bu konuyu araştırmaya devam edeceğim. Biraz evvel sevgili Ferdi Aydın'la konuştum. Ferdi Aydın biliyorsunuz bu konudaki açıklamalarını Güllü'nün ölümünden hemen sonra ilk benim yayınlarımda bana yapmıştı.
4 gün arka arkaya canlı yayın yapmıştık ve ondan sonra bütün medya, Ferdi Aydın'ın söylemlerini benden alıp kullanmıştı ve kendisine, canlı yayın teklif etmişlerdi. Sonra televizyonlara bağlanmıştı Ferdi Aydın ve iş çok daha fazla büyümüştü, Ferdi Aydın'ın iddiaları. Ferdi Aydın'la biraz evvel konuştum. Sayın savcıya çok inanıyor. Savcı hanımın bu işi çözeceğine ve çok titizlikle çalıştığını söylüyor Ferdi Aydın, sayın savcının. Benim de üzerime düşen ne varsa yapıyorum Bilal abi, daha da yapmaya hazırım dedi Ferdi Aydın. Peki dostlar, kendinize çok iyi bakın. Tekrar bu konuyu görüşeceğiz en kısa zamanda ve bu akşam yine canlı yayınım var. Canlı yayınıma da hepinizi bekliyorum. Lütfen beğen yapmayı ihmal etmeyin. Beğen sayısı çok az. Bizler beğen sayısıyla ve abone sayısıyla daha da büyüyoruz. Sizlere daha iyi hizmet etmek için bizim açımızdan beğen sayısı, abone sayısı, abone olmayanların abone olması çok önemli arkadaşlar. Bu arada dilerseniz katıl butonuna basıp yönlendirmeleri takip ederek benim özel abonem de, özel üyem de olabilirsiniz. Özel üyelerimin çok daha fazla ayrıcalıkları var. O ayrıcalıkları da katıl butonuna bastıktan sonra ve benim açıklamalar kısmından, sayfamın açıklamalar kısmından öğrenebilirsiniz dostlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.